böyle bir konjektürde şu an Suriyelilere ya da göçmenlere yönelik olan önyargılı bu zamanda burada birlikte olabilmek bence gayet kıymetli. Öncelikle geldiğiniz için gerçekten teşekkür ediyoruz. Burada olan pek çok kişi aslında Suriyeli ve şu an bugünkü değineceğimiz eğitim konusu hakkında az buçuk fikir sahibi. Sadece bunu bir tık daha derinleştirmek, farklı alanlarda neler yapılıyor ya da neler yapılamıyor bunu da birazcık aramızda konuşabilmek için aslında burada toplanıyoruz. Ben biraz girizgah yapacağım. Aslında burada tam olarak hem öznesi hem de burada farklı kurucusu olduğu derneklerde yaşadığı tecrübeleri de anlatmış olacağım. Ben bugün daha çok mülteci çocuk olmak ve mülteci çocukların eğitim hayatındaki deneyimleri üzerine konuşacağım inşallah. Aynı zamanda çocukların eğitim alanında karşılaştıkları zorluklar, ayrımcılıklar ve ırkçılık konularına değinirken bu olumsuzluklar sonucunda çocukların hayatlarındaki meydana gelen değişimleri ve nihai sonuçları aktarmaya çalışacağım. Biraz Ayşe de bahsetti aslında. 2011 yılında başlayan devrim hareketleriyle birlikte günümüze kadar devam eden güncel ve dinamik bir göç sürecine şahit oluyoruz ve şahit olmaya da devam ediyoruz. Bunun etkilerini her gün hayatımızda hem biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı insanlar olarak hem de buraya göç eden mülteci insanlar her gün hayatlarında bunu deneyimliyorlar. Okulda, kamu kuruluşlarına, göç idarelerine, sokakta, alışveriş yaptığım mekanda ya da otobüslerde. Belli noktalarda bu bazı gerilimlere de sebep oluyor günümüzde. Ama bu gerilimlerin neden olduğu, çocukların bu konuda ne gibi tecrübeler edindiğini aslında bugün aktaracağız. Ben bugün aramızda bulunan, her gün aslında alışık olduğumuz çocukların nasıl bir çevreden geldiğini birazcık daha hatırlatmak istiyorum. Bunu hepimiz zihnen, tahminen az buçuk biliyoruz aslında. Ama ara sıra hatırlamak, günlük hayatın yoğun akışında unuttuğumuz zamanlar için bizim için bence önemli. O yüzden ufak bir kesitim var burada. İlk önce onu izleyebiliriz. كل ما قدره لم يعد هو. سبعين بالمئة. رعب ما بعده رعب. Bu görüntüleri aslında bir filmin fragmanından aldım. Burada Humus şehrinde bulunan bir çocuğun yanındaki kişiyle birlikte nasıl yollardan geçtiği, aslında bu yolları bir çocuk olarak nasıl yorumladığı ve bir çocuk olarak aslında nasıl yollardan geçip bir şekilde evine ya da daha güvenli bölgeye ulaştığını gösteriyor. Şu an bulunduğumuz, burada bulunan arkadaşlarımız ya da bizim sokakta gördüğümüz herhangi bir Suriyeli ya da evine ziyarete gittiğimiz herhangi bir Suriyeli aradan ne kadar yıl geçerse geçsin aslında tam olarak buna benzer yolları aşıp Türkiye'ye gelmiş insanlar ve çocuklar. Biz de bugün tam olarak aslında bu gibi zorlu yolları aşıp gelen, Türkiye'ye gelebilmiş, ulaşabilmiş çocukları konuşacağız ve onların eğitimle ilgili sorunlarını konuşuyor olacağız. Burada iki ayrıma gidiyor aslında. Hem dediğim gibi Suriye'yi terk edip Türkiye'ye gelebilmiş çocuklar var ve onların sorunları var. Ama bir yandan da sınır ötesinde hala Suriye'de güvenli bölgede hayatını devam ettirmeye çalışan çocuklar var. Biz bu noktada bugün Türkiye'ye gelebilmiş, bir şekilde buraya ulaşabilmeyi başarabilmiş çocukların sorunlarını ve devam eden durumlarını konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Referans aldığım kaynakta aslında Suriye'de devrim hareketlerinden sonra ortaya çıkan iç savaş sonucunda 5.625.000 kişinin Suriye'den göç ettiğini ifade ediyor. Göç eden nüfusun 2.537.000'inin ise çocuklardan oluştuğunu söylüyor. Yani bu aslında göç eden nüfusun %45'inin çocuklardan oluştuğu anlamına geliyor ve bu gerçekten çok ciddi bir yüzde. Ve bu kadar büyük bir yüzde de muhakkak sorunlar ortaya çıkacaktı zaten. Eğitim kademeleri aslında konunun başında zorunlu eğitim kademeleri olarak ele alıyoruz. Ancak ben zorunlu eğitim kademelerine herkes ilkokuldan başlıyor. Ancak Suriyeli mülteci çocukların okullarda yaşadıkları zorlukların ya da sorunların
sadece ilkokulda başlamıyor. Aynı zamanda ev yani aile içi eğitimde de başladığını söyleyebiliriz. Bu nedenle ben biraz konuyu genişleterek ev ve aile içi eğitimi de almak istedim açıkçası. Aile içi eğitim dediğimizde aslında burada aklımıza gelen çocuğun doğumundan itibaren aile içerisinde bağ kurduğu kişilerle birlikte oluşturduğu eğitim modeline aile içi eğitim diyebiliriz. Bu hepimizin içerisinden geçtiği, bir şekilde karakterimizi etkileyen ve şu an günümüzde seni, beni ya da hepimizi bir şekilde etkileyen, bizi oluşturan unsurlardan birisi aslında. Çocuk burada yemeği, su içmeyi, elleri kollarını kontrol edebilmeyi, bunları doğru bir şekilde kullanabilmeyi, aynı zamanda iletişim kurabilmeyi, konuşabilmeyi, arkadaş edinebilmeyi, bir şeye önderlik yapabilmeyi ya da uyum sağlayabilmeyi öğrendiği tüm süreçleri aslında aile içi, ev içi eğitim sürecinde öğrenmiş olur. Yani birinci sınıfa başlayana kadar. Ve burada da aslında çocuk gelişmeye ve değişmeye devam eder. Ancak burada değişim ve gelişimi almamın esas nedeni burada çocuğun tüm bu saydığım şeyleri öğrenme noktasındaki kullanılan dil. İşte buradaki kullanılan dil, yani o çocuğun evin ana dili aslında o çocuğun birinci sınıftan itibaren yaşayacağı zorlukların temelini atmakta. Maalesef ki Türkiye eğitim sisteminde bu şekilde oluyor. Bu yüzden burada çocuk hane içerisinde çok fazla Türkçe konuşulmuyorsa, genel olarak kuzenleriyle, kardeşleriyle ya da mahallesindeki arkadaşlarıyla hep Arapça kullanıyorsa, ki bu gayet normal, ana dili olarak devam eder ve birinci sınıfa başladığında aslında diğer Türk akranlarına rağmen çok daha kıyasen geride başlamış olur aslında. Bu da bahsedeceğimiz tüm sorunların temelini oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra bu dille birlikte gelen kültür. Aslında şu an günümüzde ön yargıyla karşılanan ve çok da tasvip edilmeyen bir kültürden bahsediyoruz. Bu da bu çocuğun içerisine büründüğü aile içi eğitimde benimsediği kültür aslında okulda dışlanmasına sebep olan noktalardan biri ne yazık ki. Bunun yanı sıra dil ve kültür dedik. Aslında burada tam olarak konumuzu kapsayıp kapsamadığına emin olmadığım aslında gerçekçi bir başlıkla açmak istiyorum. Genellikle Suriyeli çocuklar birinci sınıfta ya da ilkokulun ilk kademelerinde karşılaştığımız genel sorunlardan biri aslında bu. Çocuklar dil ve kültür noktasında evet dezavantajlı noktada bir ön yargıyla başlıyor olabilirler arkadaşları tarafından onlara dayatılan. Ancak bu yalnızca bu ayrımcılık ya da dayatılan zorbalık sadece dil ve kültür anlamında değil. Bu çocukların aslında fiziksel olarak aile içi eğitimde ya da aile içerisinde yoksulluktan kaynaklanan yetersiz beslenme nedeniyle fiziken de zayıf olduğunu görüyoruz. Yani kilo olarak daha zayıflar, akabinde boy olarak normalden çok daha kısalar. Yani bu yoksullukla birlikte gelen ve diğer dezavantajlarla birlikte gelen çocuklar ilkokula genellikle -3'te ya da 3-0 geride başlıyor diyebiliriz ne yazık ki. İlkokula başlangıca dönecek olursak, bu noktada da ilk kırılımları yaşıyor diyebiliriz. Okula kaydolan ya da kaydolmayan çocuk olarak iki ayrımı yapabiliriz burada ilk olarak. İlkokula kaydolmayan çocuklar neden kaydolmuyor diye baktığımızda aile okula kayıt yaptırmayı bilmiyor olabilir. Yani örneğin evinin yanında çok yakın bir okul vardır. Aile hep o okulun adres kaydına düştüğünü düşünür. Ve her zaman o okula gider, kayıt için gider, uğraşır. İşte bir yerden kayıt zamanını duyar, tarihini duyar, gider. Ancak sonrasında fark eder ki orada kayıt olmuyor. Ama farklı bir okul seçeneğini de düşünmez ya da çevresine bunu duymaz. Duysa da çok umursamaz çünkü denemiştir. Okul idaresi tarafından da mantıklı bir açıklama ya da yeterli ya da ailenin anlayabileceği bir açıklama yapılmamıştır. Ve o çocuk ailenin okulun kaydını nasıl yaptıracağını bilemediği için okul kaydı gerçekleştiremez. Bu günümüzde bir bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu zaman diliminde biraz çok gerçekçi gelmiyor ama bu tarz örnekleri gerçekten maalesef şu anki günümüzde çokça karşılaşıyoruz. Akabinde ailenin adres kaydı bulunmaz. Aile İstanbul kimliğine sahiptir, adres kaydı olabilir her türlü. Ancak adres kaydı yaptırmak için göç idaresine gitmeye üşenir. Tam olarak bu, üşenir, gitmek istemez ya da kimliğinde başka bir sorun vardır. Göç idaresine gittiğinde bu bilinecektir, yani ayyuka çıkacaktır. Ve bunu gizlemek için hiç gitmez ve adres kaydını direkt olarak hiç yaptırmaz. Adres kaydına bağlı okul çıktığı için de o çocuk hiçbir şekilde okula kaydolamaz. Bu farklı bir okula kaydolamama nedeni. En vahim ve en çok karşılaştığımız noktalardan biri de şu aslında. Ailenin ve çocuğun geçici koruma kimlik kartının bulunamaması da ya da farklı bir ile kayıtlı olması da okul kaydının gerçekleşememe nedenlerinden biri. Aile işte belli bir süreden 2018'de, 2019'da Türkiye'ye giriş yapmıştır. Geçici koruma kimliği yoktur, yani sarı kimliği yoktur.
diğer ikamet iznine de başvurmamıştır örneğin. Herhangi bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nde bir yasal varlığı bulunmamaktadır. Ve bu yüzden herhangi bir resmi iş ve işlemde de bulunamaz. Ve bu yüzden bu çocuk aslında okula kaydolamaz. Ya da ailenin kimliği, örneğin atıyorum Konya ama İstanbul'da yaşıyorlar yıllardır ve bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmişler bu şekilde. Konya iline kayıtlı olduğu için tüm işlemleri, resmi işlemleri ancak Konya'da yapabilir. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin belli, yani birkaç yıl önce aldığı bir karardı. Türkiye'de herhangi bir şekilde Konya'daysan kimlikini, Konya'da yalnızca işlem yapabilirsin. İstanbul'a gelme herhangi bir şekilde resmiyet kazandıramazsın kendine. İller arası geçişler olabiliyor ama İstanbul kayda kapalı iller arasında yer aldığı için herhangi bir şekilde geçişe izin verilmiyor. Ancak tüm bunlara rağmen Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi dediğimiz bir sözleşmeye taraf olan bir ülkedir. Ve burada maddelerini incelediğimizde Türkiye içerisinde bulunan TC vatandaşı ya da göçmen olan her çocuğun eğitim hakkını tanımıştır. Ve onların eğitim alma hakkını onlara teslim edeceğine de altında imzasını atmıştır. Ama gel görelim ki maalesef ki süreç bu şekilde ilerlemiyor. Bu kimliksiz olan ya da adres kaydı bulunmayan ya da farklı ile kimlik kaydı bulunan çocukları okula kaydettirmenin bir yolu var mı? Tüm bunlara rağmen halen var. Bu da şu, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu var. Bu koruma kanununda tedbir kararları dediğimiz kararlar var. Bu kararlar da tam olarak az önce bahsettiğim Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne dayandırılarak eğitim tedbiri kararı alınarak bu çocuklar okullara kaydı yaptırılabilir. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı'nın ya da Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın durumu tespit edip bu durumu anlatan bir rapor yazmasıyla birlikte bunu Milli Eğitim'e üst yazı olarak göndermesi yoluyla gerçekleşir. Bunun örnekleri çok fazla var. Ancak son 1,5-2 yıllık konjektürde incelediğimizde Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu kararı almaktan çokça geri duruyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise bu kararı uygulamakta oldukça yavaş. Hatta uygulamak istemiyor. Maalesef ki buradaki kararların alınma sürecini, işlenme sürecini ve takibini gerçekleştirecek herhangi bir denetleme kurulu da bulunmadığı için bu tamamen aslında orada görev başına bulunan memurun ya da görevlinin inisiyatifine vicdanında kalmış bir durum olarak maalesef ki sallantıda bekliyor. Bir diğer konu ise eğitimi engelleyen faktörlerden ailenin eğitimi bir zaruri durum olarak görmemesi. Yani aile çocuğun hayatında eğitimin, onun gelişimi için önemli bir faktör, toplumsal yaşantıyı geliştiren bazı noktalarda destekleyici bir unsur olarak görmeyip tamamen çocuğun hayatına gereksiz bir unsur, olmasa da olur diyebileceği, vakit kaybı olarak adlandırabileceği bir noktaya koyabiliyor. Bu noktada da çocuk en sonunda okula kaydettirilmiyor hiçbir şekilde. Böylece çocuk aslında sistem dışı, eğitim sistemi dışında kalan bir çocuk haline geliyor. Akabinde de pek çok sorun ortaya çıkıyor. Birazdan değineceğim onlara. Aslında idealist bir senaryoda bahsettiğim tüm bu noktalarda Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmaları, kendi kanunlarını veya vaat ettiği noktalarda işte Avrupa Birliği'ne fon alırken vaat ettiği konuları göz önünde bulundurduğumuzda idealist bir senaryoda Türkiye'nin kendi sistemi üzerinde okul yaşına gelmiş, okula başlama yaşına gelmiş tüm çocukların kaydını elinde tutup kibar, okulu kaydı gerçekleştirmeyen çocukların tamamen web sistemine görünüp bunu hemen birbirine filtrelenmesiyle birlikte tüm bu çocukların isim bilgilerine, soyisim bilgilerine, geçici koruma kimlik numaralarına, akabinde adres kayıtlarına vesaire hepsine rahatlıkla ulaşılabilir. Ve bu noktada bu çocukların okulaştırma çalışmaları politika boyutunda devlet eliyle çok daha kolay ve ayakları yere basan bir şekilde yaptırılabilir. Ancak burada yaptırılmaması tercih ediliyor. Bu noktada devreye STK'lar giriyor aslında. Çeşitli vakıflar, dernekler, işte Avrupa Birliği kuruluşları, UN kuruluşları gibi pek çok STK'larında Türkiye artık uç vaziyetlerde yani. Çok fazla bu alanla ilgilenen var. Hepsi etki alanı kapsamında görebildiği, dokunabildiği ya da haberdar olabildikleri çocukların hakkında okulaştırma çalışmaları yapıyor. Bir sonraki nokta ise aslında şu. Maddi yetersizlikler nedeniyle çocuklar okula gidemeyebiliyorlar ya da gitmeyi tercih etmiyorlar ya da okul kaydı aile tarafından gerçekleştirilmeyebiliyor. Hatta bizim en çok belki içimizi burkan ya da belki de sahada en çok karşılaştığımız noktalardan biri de bu. Okulu kayıt süreci formasıyla, çantasıyla ve gerekli tüm aslında eşyalarıyla ya da okul mesafesi uzaksa servis gereksinimiyle ciddi bir maddi yük haline gelebiliyor. Özellikle çok çocuklu aileler için. Bu noktada hem devlet eliyle hem STK'lar hem de Kızılay'ın cüzi miktarda yaptığı yardımlarla aslında çocuklar okulaştırılması hedefleniyor. Ancak burada yine de eğitimin diğer kademelerinde bu noktada kopuş yaşandığını, ailenin bu eğitim konusundaki isteksizliğin, maddi yetersizlikle bunu kamçıladığını ve ilerleyen süreçte o çocuğun da okuldan koptuğunu söyleyebiliriz.
Burada çocuk maddi yetersizliğinden okula gidemediğinde çocuk işçi konumuna düşüyor genel olarak. Ama buna da zaten ilerleyen saatlerde değineceğim için birazdan o konuya da açıklık getirmiş olacağım. Bir sonraki başlığımız ise ilkokul ve ortaokul süreci. Tüm bu senaryolardan çıkıp gelmiş, okula kaydını gerçekleştirebilmiş bir çocuk düşünelim. Eğer o çocuk şanslıysa 1. sınıf seviyesine uygun yaşında 1. sınıf kaydını gerçekleştirmiş ve 1. sınıfa başlamış olabiliyor. Ya da o çocuklar genel olarak 9-10 yaşında, 11 hatta 12 yaşı bile gördü. 12 yaşında okula başlamış olmak isteyebiliyor. Ancak bu noktada o çocuk, 11 yaşındaki bir çocuk artık ne 1. sınıftan başlayabilir. Çünkü artık 1. sınıf 6 yaşındaki çocuklar aralarında ciddi bir yaş farkı, ciddi bir fiziksel güç farkı, görünüm farkı bulunuyor. Aynı zamanda aynı zeka seviyesine sahip olmuyorlar. Ama o çocuk gelip 6. sınıftan da başlayamıyor. Ama genel olarak Milli Eğitim Bakanlığı bunu çok fazla umursamayıp bununla uğraşmak istemediği için direkt olarak o çocukları ne yazık ki 6. sınıftan okula başlatıyor ya da 5. sınıftan. Ama şöyle düşünün, 1, 2, 3, 4 tüm kademeleri okumuş, Türk bir çocuk ve tüm oradaki dersleri başarıyla da geçtiğini varsayalım ve onunla birlikte aynı sınıfta olduğunu varsayalım. Bu elbette ki bir yerden sonra patlayan bir senaryo haline geliyor. Bu çocuklar için neler yapılabildiği konuşulduğunda da Milli Eğitim Bakanlığı işte biz onlara Türkçe dil kursu açtık, açık öğretim seçeneği oluşturduk, bunları tercih edebilirler diyor. Ancak mevcut noktada gerçekçi perspektiften baktığımızda bunlara devamlılık oranının çok düşük olduğunu, bu konuda tamamen uzay boşluğuna sağlanan bir mesele haline geldiğini görüyoruz aslında. Bugün burada bahsedeceğim pek çok şey çok objektif bir noktadan değinmek istemekle birlikte oldukça negatif de olacak bu arada. Bunları söylemek istedim yani. Ve böylelikle çocuk 5. sınıftan 6. sınıftan başladığı noktada okula başlayabilse bile devamını getiremediği için yine eğitim dışı, zorunlu eğitim dışı kalan sistem dışı bir çocuk haline geliyor ne yazık ki. Tüm bunları bir kenara bıraktığımızda yine bir çocuk düşünelim. Okula başladı ve okula güzel bir şekilde devam ediyor. Ancak sorunları bitmiyor ne yazık ki. Burada ilk olarak karşımıza çıkan sorun dil bariyeri oluyor aslında. Dil bariyerine geçmeden önce bir tane daha videom var. Onu izleyebiliriz. Ele. Güzel. ...2900 öğrencimiz var. Yaklaşık 150 civarında Suriyeli öğrencilerimiz var. أتلت جيت لهون على تركيا. أنا من حلب. أنا من الشيخ خضر منيك. جينا هونيك حرب يعني. جينا هون أنا الله بتعلم الحروف سماع بحفظ. هدول أخذ الله بحفظهم مشان أعرف أقرأ التركي. Başarılı olabilecek öğrenciler ama dil sorunu yaşadığımız için tabii diğer sınıfa göre, diğer arkadaşlarına göre geri kalıyorlar. من مثلا قراءة أنا ما بعرف أنا هذا بنزعج. Şimdi resimlere bakalım. Onlar çok çabuk ilerliyor ve çocuk orada mesela anlamayacak. Ve tabii ki sınıfların çok kalabalık olması da bir eksikliktir aslında. مثلا الله لازم تكتب أنا مثلا تركي بالتالي اكتبها ده أنا بكتبه نصه يعني بكتبه إنه نكون مخلصين هي بتمزح وأنا بقول لسه ما مخلص. Türkçeyi kavratacağız. Miğfer derslerimizi vereceğiz. Sosyal ilişkilerimizi anlatacağız bunlara biz. Yunus Türkçe dersinde okuyamadıkları için onlarla ayrıyetten çalışmalar yapıyorum. İşte çalışma kağıtları veriyorum, sesleri tekrar baştan veriyorum. El ele. Suriye'den kaçtık. Kilis'ten geldik, orada kamp yaşadık. Sonra Antep'e geldik, orada Suriye okuluna gittim. Kur'an kursuna gidiyorum, orada Kur'an okuyorum. Okulda okumayı, yazmayı biraz biliyorum. Bizim bölgemizde Suriyelilerin çok oluşu elbette ki bazı velilerimiz tarafından hoş karşılanmayabilir. Ama biz velilerimizle görüşerek bunları aştık. Öğrencilerimiz Suriyeli çocuklarla oynayabiliyor. Aileler birbirlerine temas kurabiliyor.
açtık diye söyleyebilirim. Aslında az önceki videoda gördüğünüz gibi tam olarak bahsettiğim noktalara değinen bir video ve çocukların nasıl hissettiklerine de çok güzel temas eden bir video olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çocuk 1. sınıftan başlasa bile ev içerisinde Arapça ana dili olduğu ve genellikle hep bu kullanıldığı için 1. sınıfta da öncesinde bir Türkçe öğrenimi için kaynaşma sınıfı da bulunmadığı için ne yazık ki o çocuklar 1. sınıfta diğer arkadaşlarıyla aynı noktada başlasalar bile harf öğrenme hızı arttıkça çocukların da kendini başarısız hissetme aynı şekilde artıyor. Yani orada bir doğru orantı var. Hız artıyor. Çocuklarda aynı şekilde başarısızlık hissi yaşama oranı da artıyor. Çünkü arkadaşları zaten hayatları boyunca Türkçe öğrenmiş. Türkçe harfleri çıkarmaya çok meyilli. Öğretmenin çok iyi bir şekilde anlayabiliyor. Ama 1. sınıfa gelen çocuk hayatı boyunca 6-7 yıllık hayatı boyunca hiçbir şekilde tam zamanlı Türkçe'ye maruz kalmamış, harfleri tam anlamıyla çıkartamıyor ya da öncesinde bir ana sınıfına gitmemiş, herhangi bir şekilde buna bir ön hazırlığı da yok ve bu durumda o çocuk daha ilk sınıftayken bile belli oranda arkadaşların hep gerisinde kalarak eğitim hayatına başlamış oluyor aslında. Bir diğer örneği incelediğimizde ise 4. sınıfa yeni başlayan bir çocuğu görüyoruz. Yani 10 yaşında, 11 yaşında aslında 1. sınıfı hiçbir şekilde okumamış bir çocuk direkt olarak 4. sınıftan başlatılıyor. Aslında burada Milli Eğitim Bakanlığı 200'lük yaparak sonu çok belli olan bir senaryoyu başlatmış oluyor. O çocuk kendisi çok ciddi çaba göstermediği sürece oradaki arkadaşlarının seviyesini yakalayabilmesi çok zor. Yakalayamadığı müddetçe de arkadaşları ve öğretmenlerinden göreceği pek çok tavrada birazdan değineceğiz zaten. Dil sorunu sadece ders başarısına değil, öğretmen ve öğrenci arasında da soruna sebep oluyor. Aynı zamanda en büyük çocukları etkileyen ve gelişimsel olarak aslında onlara en çok önem verdiği ve fark etmeden de onlara aslında dediğim gibi en çok gelişen nokta arkadaşları ve akranlarıyla olan iletişim noktası. Burada genel olarak akranlarıyla, Türk akranları hiçbir şekilde iletişim kuramayan çocuklar genel olarak yalnızlık tepkisi gösteriyorlar, içlerine kapanıyorlar ya da tam tersi olarak saldırgan davranışlarda gösterebiliyorlar. Ve bu durumda bu çocuk uyum bozan ya da sınıfta çok sessiz olan çocuk haline gelmiş oluyor ve bu şekilde kodlanmış oluyor. Bu kodlanmayla birlikte akabinde ötekileştirme geliyor. Ötekileştirmeye maruz kalan çocuk artık okula gitmek istemediğini ifade ediyor. Bunu istemediğini ifade ettiğinde, veli bunu kabul etmediğinde bir süre sonra başının çok ağrıdığını, midesinin bulandığını, karnının ağrıdığını bahane ederek gitmek istemiyor. Ya da bunlar gerçekten gerçek tepkiler de oluyor. Yani o çocuğun gerçekten midesi bulanıyor okula gitmeden önce. Bu da orada yaşadığı kaygı durumuna yönelik vücudunda oluşan aslında bir reaksiyon. Ve bu gerçekçi bir reaksiyon. Çünkü çocuk o duyguyla, o başarısızlık ve ötekileştirme hissiyle nasıl baş edeceği noktasında herhangi bir fikre sahip değil. Bunu öğretmen fark ediyor, rehber öğretmen fark ediyor ancak herhangi bir destek mekanizması oluşturmak da istemiyor. Bu yüzden bu çocuk bu hislerle tamamen yalnız kalıyor ve akabinde de bu tarz semptomlarla boğuşmak durumunda kalıyor. Aile tüm bunlara rağmen hani çocuk okula gitmek istemiyor ama aile yine gönderiyor. Çocuğun karnı ağrıyor ama yine aile gönderiyor ve aile bir yerden sonra artık çocuğun bu serzenişlerine kulak vermeye başlıyor genellikle senaryolarda. Ve aile okula gidiyor, öğretmenle, müdürle, idari personel yani bir muhatapla görüşmek istiyor. Bu durumu anlatmak istiyor. Çünkü çocuğun okumasını istiyor. Burada bir planı var ya da çocuğun herhangi bir şekilde eğitim almasını arzu ediyor. Ancak okula gittiğinde de ya rehber öğretmen ya sınıf öğretmeni ya da idare tarafından genel azarlanıyor. Kendisini tam anlamıyla ifade etmesine müsaade edilmeden de oradan apar topar gönderilmeye çalışılıyor. Yani tamamen aslında bu çocukların eğitim sistemi dışında kalan çocuk olması için el birliğiyle çok güzel mücadele veriyoruz aslında hep birlikte diyebilirim. Burada başarısızlık hissi tatmış çocuklar bu başarı hissini, bu onaylanma ihtiyacını farklı yerlerde aramaya başlıyorlar. Çok doğal olarak. Çünkü hepimizin belli oranda bir onaylanma ihtiyacı, bir şeyi başarma, bir noktada iyi olma ihtiyacımız var. Ve bu da farklı arkadaş gruplarında, bir iş ortamında ya da işte madde bağımlılığının olduğu bir sokakta bu başarı hissi tatmin edilmeye çalışılıyor. Yani aslında okuldan uzaklaşan, kendi gelişimsel ortamından uzaklaşan çocuk pek çok tehlikeye de açık hale gelmiş oluyor bir yandan. Geçtiğimiz yıllarda bu Türkçe kaynaştırma sınıfları demiştim az önce. Onun işlevini gören geçici eğitim merkezleri vardı. Bu Suriyeliler Türkiye'ye ilk geldikleri sırada hem Türk müfredatıyla uyumlu bir biçimde oluşturulan hem de daha çok Arap hocaların, Suriyeli hocaların eğitim verdiği, hem Türkçe öğretildiği hem de Türk müfredatının Arapça bir şekilde çocuklara öğretildiği eğitim devamı sağlayan bir geçici eğitim merkezi kurumu bulunuyordu. Burada örneğin çocuk Suriyeli 5. sınıfta ama
işte göç sürecinde 6 ve 7. sınıfı tamamen boş kalmış durumda. Burada bu geçici eğitim merkezlerine 6 ve 7. sınıf müfredatları sıkıştırılmış bir şekilde genellikle veriliyor. İdealde senaryoda daha çok Türkçe öğrenimine özen gösteriliyor ve akabinde o çocuk burayı başarıyla tamamladığında kendi örgün eğitimine, Türk eğitimine devam edebiliyordu. Ancak Avrupa Birliği'nden verilen fonların kısılmasıyla maalesef ki geçici eğitim merkezleri tüm işlerine rağmen kapatıldı. Bunun yerine Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe kursları arttırdığını duyurdu. Akabinde ara sınıfların yok sayılması ya da direkt olarak atlanması bu çocukların okuldan uzaklaşmasına sebep olan noktalardan başlıca sebeplerden biri aslında. Bu da şöyle, dediğim gibi Suriye'de 5. sınıf okumuş bir öğrenci göç sürecinde 2 sınıfı, 2 yılını tamamen boş geçirmek durumunda kalmış. Bu sınıf aslında bu çocuk geldiğinde 5. sınıf düzeyine ya da 6. sınıf düzeyine başlaması gerekir değil mi? Çünkü genel olarak bilgi düzeyi, matematik düzeyi, gerekir İngilizce düzeyi vesaire bunların hepsi çünkü 5. sınıf seviyesine kalmış. Hatta belki süreç içerisinde daha gerilemiş durumda. Ancak burada Milli Eğitim Bakanlığı tüm bu süreçleri göz ardı edip sadece çocuk kaydını gerçekleştirmek için yani kağıt üstünde bir şeyin yapıldığını göstermek adına direkt olarak o çocuğu 8. sınıfta başlatıyor. Ve akabinde de o çocuğu LGS gibi pek çok farklı sisteme ya da sınava maruz bırakıp başarılı olmasını bekliyor. Başarısızlık olduğunda da o çocuk yine aynı şekilde okulu bırakıyor ya da açık öğretime geçiyor, devamlılık sağlamıyor gibi senaryolar mevcut aslında. Bunlar böyle daha işin kitabi taraflarıydı. Bugün aslında en çok değinilmesi gereken konulardan birine geliyoruz şu an. Maruz kalınan ırkçılık, ayrımcılık buradaki oranı. Bir insana ön yargıyla yaklaşmayın. Önce bir tanıyın. Sonra belki seversiniz, belki sevmezsiniz. Yani o size kalmış. Önce bir tanıyın. Gerisini size kalmış. Biraz empati kurun. Lütfen benimle dalga geçmeyin. Hani sizde de öyle olursa ben sizinle dalga geçeceğim. Hoşunuza gider mi? Evden geldim, okula gittim. Oturdum sınıfa. Kalktı, bana geldi dedi ki sen burada niye okuyorsun? Sen niye buradasın? Git Suriye'ye git, bir daha geri gelmeyin buraya falan dedi. Ben sustum. Ne diyeceğim yani kendimi savunamıyorum. Aslında tuvalete gittim, ağladım. Sonra sınıfa geri geldim. Yapmasınlar yani, mutsuz ediyorlar bizi. Bir empati kursunlar, mesela düşünsünler. Biraz düşünsünler. Ben de insanım ya, benden de aynı huylar var, aynı şeyler var. Küçümsemesinler bizi. Ben oturuyordum, o çocuklarla oynuyordum. Sonra onlar beni oyuna almıyorlardı. Onlara soruyorum oynayabilir miyim? Hayır, diyorlar ki biz Türkiye'liyiz, sen Türkiye'li olsaydın bizden oynardın. Ama sen Suriyeli olduğun için git Suriyeli çocuklarla oyna, bizimle oynama derlerdi. Onlar diyorlar ki siz Suriyeli çocuksunuz, gidin ülkenize. Ne zaman döneceksiniz, işte mahvettiniz ülkemizi gibi sözler duyunca ister istemez üzülüyordum. Bazı oyunlarda bir tane arkadaşım benden sinirli oluyordu. Ben her maçta onu alıyordum, yeniyordum. Bir tane arkadaşım vardı, o diyor ki gidip bu Suriyeli çocuktan mı oluyorsun, niye bizden olmuyorsun diyor. Her ülkede olduğu gibi insanların iyisi de var, kötüsü de var. Bir Suriyeli gördüğünüz hemen o kötü diye yargılamayın. Hani bir tanımaya çalışın, ne bileyim. Hani biz atıyorum bir Suriyeli dilencilik yapıyor ama olarak algılıyor. Bütün Suriyeliler dilenci ama aslında öyle değil. Hani tanımaya çalışın, ne bileyim bu iyi, bu insan böyle mi değil mi? Bunu söylemek istiyorum. Hani çok ön yargıyla yaklaşmamaları gerekiyor. Bir de empati yapılsa bence her şey çözülür. Aslında burada çocukların da ifade ettiği gibi bu çok eski bir video bu arada ama ben çok değerli olduğunu inanıyorum. Çünkü burada çocuklar bizzat bizim burada konuşacağımız pek çok şeyi özetlemiş bulunuyorlar. Okulda maruz kalan o ırkçılık, akabinde onlara hissettirilen duygular aslında tüm okul sürecinden, arkadaşlarının öğrendiği bilgilerden ve öğretmeninden kopmasına ve uzaklaşmasına sebep oluyor. Burada aslında çocukların bir parçası oldukları etnik köken, yani Arap olmaları, Suriye olmaları, Arapça konuşuyor olmaları, Türkçedeki bazı, en basitinden Türkçedeki bazı harfleri tam anlamıyla çıkartamıyor olmaları, mesela P gibi bazı harfleri tam anlamıyla çıkartamıyor olmaları, siyah saçlı olmaları, belki koyu ten renginde olmalı ki bu çok şaibeli bir konu. Ya da çok garip bir örnek belki ama Suriye ekmeği, Suriye lavaşı yiyor olmaları aslında okul içerisinde, arkadaşları arasında onların ötekileştirilmesine, ayrımcılığa maruz kalmasına ve burada tıpkı olduğu gibi dalga geçilmesine, dışlanmasına sebebiyet verebiliyor. Burada aslında bu meselenin altını körükleyen insanlar var. Yani bu ırkçılık, ayrımcılık ya da
tüm bu saygın maddelerin, işte çok kardeşe sahip olmak gibi aslında çok basit olan şeylerin ırkçılığa sebebiyet olabilecek bazı özneler haline gelmesinin bazı sebepleri var. Burada aslında bahsedeceğimiz Ümit Özdağ gibi bazı siyasetçilerin tamamen kendi popülaritesini bu gibi bazı sözlerden ve söylemlerden oluşturmasına bağlı aslında. Çünkü yani burada dediğim gibi Suriyeli mültecilerin çocukların okulda hem arkadaşları hem öğretmenleri hem de geri geldiğinde idari personel tarafından ırkçılığa maruz kalmaları, bu nedenle ötekileştirilmeleri, çocukların içine kapanık tavırlar sergilemesi, okula gitmek istememesi, yine aynı şekilde okuldan kopuş sürecini hızlandıran, buna aslında tuz biber eken noktalardan biri haline geliyor. Ve bu noktada çocuk artık zihninde okulu olumlu bir noktada yerleştirmekten çok uzak bir konumda oluyor. Yani onun için okul eşittir, sürekli olarak dışlandığı, iyi hissetmediği, burada çocuğun söylediği gibi ağladığı, ötekileştirildiği, sürekli olarak suçluluğa maruz bırakıldığı, bu şekilde etiketlendiği bir yer haline geliyor. Ve çocuk bu noktada zihninde direkt olarak okul iyi bir yer değil şemasını oluşturuyor. Ve bu da direkt olarak çocuğu okuldan soğutuyor. Veli her ne kadar çocuğun okula gitmesini istese de çocuk gitmek istemediği müddetçe, ki bu özellikle erkek çocuklarla karşılaşılan bir nokta oluyor, o çocuk gerçekten okula devam etmiyor. Açık öğretime geçiyor, çeşitli yollar deniyor ama yine de oradaki devamlılık sağlanamıyor. Bu noktada devlet kaynaşma ve uyum konusunda bir politika yapmıyor. Sınıf öğretmeni bunu elbette ki fark ediyor ama bir adım atmıyor. İdare bunu fark ediyor ama görmezlikten geliyor. Akabinde rehber öğretmen aslında kendi görevi tamamen bu olmasına rağmen bu konuda herhangi bir adım da atmıyor. Yani buradaki çocuklar aslında tespit edildiği, görüldüğü bariz bir şekilde şu an bahsettiğimiz her sorun okulda her gün yaşanmasına rağmen bu konuda herkes 3 maymunu oynayarak tamamen kulaklarına tıkıyor. Hatta Suriyeli öğrenciler öğretmenler tarafından da sorun olarak etiketlendikleri için hatta okulu terk etmeleri, yani gelmemeleri onlar için birer avantaj haline geliyor. Yani şunu duyduğumu hatırlıyorum. Ben bir veli vardı. İşte çocuğu okula gitmiyordu ve daha 1. sınıftı, bakın 1. sınıf. İlk dönemden ciddi sorunlar yaşanmış ve çocuk okula kesinlikle gitmek istemiyor. Rehber öğretmenine ulaştığımda, rehber öğretmenle görüştüğümde rehber öğretmen şunu söyledi. Yani hocam aslında yani uzun lafın kısası gelmemesi bizim de işimize geldi. Çünkü çok sorun çıkartıyordum. Gelmeyince o sorun da ortadan kalkmış oldu. Yani bakış açısı aslında tamamen bu. 2. sınıf insan muamelesi, tamamen sorun üzerine etiketlenmesi ve bu sorun üzerine etiketlenmesi için elinden gelen her şeyle yapılması. Yani Suriyeli olmaya dair olan her şey ötekileştirme aracı olarak kullanılması, o çocuğun çok kardeşe sahip olması bile arkadaşları tarafından dalga geçilebilir unsur haline gelmesi ve tüm bunlara öğretmenler şahit olabilir ve engel olabilirken hiçbir şekilde bu konuda bir müdahalede bulunmamaları aslında. Şimdi aslında burada birkaç tane röportajdan kesit var. Burada mesela bir tane 16 yaşında bir çocuk, erkek olduğunu düşünüyorum. Okulda da bizi aşağılıyorlar. Bu da zoruma gidiyor. Biri bana sanki elektrik vurmuş gibi hissediyorum. Hiçbir şey aklımdan geçmiyor. Sadece tahammül etmeye çalışıyorum. Yani çocukların aslında okulda yaşadıkları şey tam olarak bu. Giden, devam eden çocukların ciddi bir başarı hevesi ya da ideali oluyor. Ya da akabinde benim gözlemlediğim genel olarak ya da çocuk rehberliğine çalıştığım için gitmek istemeyen çocuklarla muhatap olduğum için belki tahammül etme durumu. Yani aslında çocuk tamamen mavi ekran zihnine koyarak okula devam ediyor. Hiçbir şey anlamıyor. Sadece orada fiziken bulunuyor ama ruhen asla orada değil. Fiziken ya da bir arkadaşı bir şey yaptığında tüm bu duyguları açığa çıkıyor. Orada bir kavga çıkıyor, bir saldırganlık oluyor ya da o çocuk gitgide içine kapanık bir ruh haline bürünüyor. Ama devamında o çocuk okula gitse dahi hiçbir şey öğrenemeden eli boş dönen bir çocuk haline geliyor. Zaten bu bir yerden sonra falso veriyor. Yani çocuklarla genel olarak konuştuğumuzda hiçbir şey öğrenmiyorum ki, niye gidiyorum anlamıyorum diyor. Ki bence bu çok haklı. Yani hiç kimse hiçbir şey öğrenmediği bir yere gitmek istemez. Burada devamlılık sağlayamaz, yapamaz yani. İkincisine baktığımızda aslında bu bizzat duyduğum bir şeydi. Çocuğuma okul için yemek hazırlıyorum. Bu yemeği de Suriye lavaşıyla, Suriye ekmeğiyle yapıyorum. Ve arkadaşları Suriye lavaşını gördüğünde bu çocuğu Suriye olarak dalga geçtikleri için çocuk bir yerden sonra o koyulan yemeklerini annesi hiçbir şekilde yemediğini fark ediyor. Ve çocuğun okulda aç kaldığını görüyor. Yani Suriyeli olmaya dair olan her şey, çok kardeşli olmak, koyu ten rengine sahip olmak ya da bunun yanı sıra işte Arapça konuşuyor olmak ya da dediğimiz gibi Suriye lavaşı yiyor olmak. Bunların hepsi ama hepsi birer ırkçı saldırıya maruz kalmanın sebeplerinden biri olabilir maalesef şu anki günümüzde.
Bir sonraki şey de beni en çok üzen noktalardan biri. Öğretmen Suriyeli çocuğu son sıralara oturtuyor ve akabinde de tüm cezalı işte yaramazlık yapan ya da işte istenilen performansı göstermeyen cezalı olan tüm çocukları da ceza olarak o çocuğun yanında oturtuyor. Yani şöyle düşünün. Diğer sınıf arkadaşlarına o çocuk sürekli olarak istenilmeyen bir şey yaptığında ceza olarak yanına oturttuğu ve hiç orada oturmak istemediğin biri aslında. Yani o çocuk artık o sınıfta tamamen etiketlenmiş durumda. Ceza eşittir o kişinin yanına oturmak. Ve böyle bir çocukta herhangi bir şekilde şöyle meslek sahibi olacaksın, böyle geleceğin güzel olacak, şunları öğreneceksin gibi bir motivasyonel konuşmayla ya da söylemlerle okula gitmesini bekleyemeyiz de zaten. O çocuk derslerinde çok başarılı olsa bile. Çünkü zaten o sosyal gelişim anlamında çok geride kalmış durumda. Ve orası tamamen aç yani. Zihinsel olarak, ruhani olarak orası aç. Ve o şekilde o çocuk okula devam etmiyor elbette ki. Ve eğitim dışı kalmış çocuk haline geliyor yine. Bu bahsettiğimiz aslında Suriyeli olmaya dair olan tüm objelerin, tüm nesnelerin, tüm elementlerin belki de ırkçılığa sebebiyet vermesinin altına yatan bazı etkenler var tabii ki de. Bunlar bir günde işte şu Suriyeli ekmeği ve ben onu artık dışlayacağım gibi bir şey olmuyor. Bu o çocuğa ya da o kişilere elbette ki öğretiliyor. Burada etkin öğrenme araçlarından en etkili olan ise medya elbette ki. Az önce konuştuğumuz Ümit Özdağ gibi kişilerin de tamamen bu gücü kullanarak tüm Suriyelilerin yönelik halkı galeyana getirdiği önemli araçlardan biri. Burada çok basit bir mülteci tehlikesi başlığı adı altında yer alan bir haberi aslında okuyacağız. Burada bir analiz yapacağız aslında. Kelime. Ülkemize kaçak yollarla girdiler. Şimdi bu ilk nokta. Kaçak yol, kaçak olma, kaçak durumunda olma. Yani istenmeyendi, yasa dışı, illegal bir şekilde benim ülkeme haksız bir şekilde girdi. Bu ülke benim ülkem ve o haksız olarak buraya girdi. Yani böylece Türk vatandaşı otomatikman kendisine bir üst konuma taşıyor ve diğerini ise bir alt konuma itiyor. Ve diyor ki bu kişi burada kaçak ve ilk etiketimizi yapmış oluyoruz. İşimizi elimizden aldılar. Bak hepimizin zaten yıllar içerisinde duyduğu ekonomik kötüleşmesiyle de daha popülerlik kazanan bir söylem. Suriyelilerin Türk vatandaşlarının işini elinden aldı ve ekonomiyi kötü etkilediğine dair asılsız, tamamen altı boş olan, halkı yalnızca galeyana getirmek istenen bir sözlem. Çoluk çocuğumuza göz diktiler. Burada da o kişilerin, buradaki insanların, kadınların, erkeklerin, çocukların işte namusuna, beden bütünlüğüne göz dikildiği, yani onlara zarar verilmek istendiği, gerektiği takdirde taciz ve tecavüz etmek istediğini işaret eden söylemlerden biri. Ve bu noktada Türkiye'nin kültürel kodlarına baktığımızda da namus, beden bütünlüğü, taciz, tecavüz gibi olayların aslında bu ülkedeki insanların hassas noktaları, yumuşak kadınları olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda aslında bu halkı kolayca galeyana getirebilmek için etkili olan söylemlerden biri. Bir diğer ise canımıza kastettiler. Yani bizi öldürmek istediler. Hani şimdi bu tüm kelimeleri tek tek düşündüğümüzde bu Suriyeliler bir canavar olması gerekir değil mi? İşte çocuklar da bu ayrımı ikisi arasında yapamadıkları için, bu filtreyi kullanamadıkları için evde, haberde, annelerinden, babalarından ya da arkadaşlarından TikTok'ta gördükleri şeyleri aynen bu şekilde zihinlerine konumlandırıp arkadaşlarına bu şekilde muamele ediyorlar. Akabinde alt başlıklara bakalım. İstanbul'da dükkan açıp ruhsat atınca işte tef çalıp sokakta göbek attılar. Buraya gelmeden önce internette kız ve erkek çocuklarını araştırıyorlar. İşte yine aynı şekilde bu tacize ve tecavüze işaret eden başlıklar. Sık sık asayiş suçlarına karışan Suriye'den 3 Türk genci bıçak ile yaraladı. Yine aynı şekilde bir suç işareti var bu noktada. Burada sistematik olarak cinayet, hırsızlık, taciz gibi adli olaylarla sürekli olarak sistematik bir şekilde suçlu potansiyel yani kriminal birer özne olarak kodlanıyorlar aslında. Akabinde güvenlik sorunlarıyla birlikte birer terör unsuru olarak yani kaçak yolla geldiler, bunlar ülkemizi bozacaklar ve bunlar birer terörist güvenlik sorunu bu ülke için diye bunlar sık sık insanların zihinlerine kodlanmaya başlıyor. Olumsuz ekonomik koşulları ve işsizliğe sorumlusu, müsebbibi olarak görülüyorlar. Ve bir yerden sonra işsiz kalan bir insanın düşündüğünde aklına gelen bir unsur oluyor bu. Diyor ki ben neden işsizim, iş neden bulamıyorum? O zaman benim sahip olabileceğim bir iş yerinde şu an ya bir Suriyeli çalışıyorsa diye düşünüyor. Ve gerçekten bu düşüncede olan pek çok insanda bulunuyor. Akabinde Türkiye'nin demografik yapısına yönelik bir tehdit, genel bir rahatsızlık ve gerginlik unsuru olarak da görülüyorlar. Ve burada kullanılan tüm kelimeler
kasıtlı bir şekilde kullanılıp insanların ırkçılığa, ayrımcılığa ve ötekileştirilmeye yönelik olarak galeyana getirilmesi için atılan başlıklar aslında. Bu pek çok noktada hem çocuklarda, birinci sınıf çocuklarına dahi, ikinci sınıf çocuklarına dahi, yetişkinlerde, ergenlerde karşımıza çıkan ırkçılığın aslında temel nedenlerinden biri bu oluyor. Hatırlarsanız geçen yıl Cumhurbaşkanlığı seçiminde hepimiz biliyoruz değil mi? Yani işte 30 milyon Suriyeliler artık gidecek diye bir Cumhurbaşkanı adayının pankartları her yerde dolanıyordu. Ve bu birinci sınıftaki bir çocuğun bile arkadaşına Suriye sen neden geliyorsun ki artık gideceksin demesine sebep olan şeylerden biri oldu. Aslında burada siyasi unsurlar ya da bu medya güçlerinin kullandıkları en basit kelime dahi burada 5 yaşındaki çocuğun bile okulda bir ayrımcılığa maruz kalmasına sebep olan noktalardan biri oluyor. Aslında bu çizgi işte bu kadar hassas bir çizgi. Burada ise hepimizin geçtiğimiz günlerde tanık olduğu bir şey var. Bu ülkende mülteci istemiyorum galeyanı vardı. Herkesin işte 2 milyon, yani 2.6 milyon insanın belki de daha fazlasını ve bu noktada konvoylardan sonra Kayseri meseleleri patlak verdi. Akabinde bu çocuk 17 yaşında sadece işine devam eden, aslında çocuk işçi olan bir yandan da çocuk Ahmet El-Nahip öldürüldü. Hiçbir suçu ve günahı yokken. Sokak ortasında sadece ve sadece az önceki başlıklarda söylenen cümleleri kullanarak bu insanlar galeyana getirildi ve öldürüldü. Bu öldürülen insanlara sorduğumuzda çoğu Suriyelilerle net bir şekilde iletişime geçmemiş, herhangi bir şekilde alışveriş yapmamış. Akabinde onları tam anlamıyla tanımayan kişiler olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü yabancı olduğu için çok fazla belirsizlik var. O belirsizliğin hepsini işte medyada kullanılan bu kelimelerle dolduruyor. Ve doldurdukça öfkesi artıyor. Çünkü ülkede hoşuna gitmeyen durumlar var, bir gidişat var ve bu gidişatın bir müsebbibi, bir günah keçisi olmak zorunda. Ve bu günah keçisi de şu an ne yazık ki Suriyeli olarak seçiliyor. Ve bu kasıtlı yapılıyor. Şimdi aslında bahsetmek istediğim ve değinmek istediğim diğer konu ekonomik yetersizlik nedeniyle okula devam etmeyen çocuk konusu. Yani aslında bir yandan da kanayan yaran çocuk işçi mevzusu. Az önce de bahsetmiştik aslında aile yoksulluk nedeniyle çocuğu okula kaydettirmekte istemeyebiliyor diye. Burada da yine yoksulluk aslında karşımıza çıkan etkenlerden biri, hatta burada en büyük sebeplerden biri yoksulluk. Burada pek çok konu var. Pek çok aileler ayrışabiliyor. Çocuk yetim olabiliyor, babası olmayabiliyor. En büyük erkek çocuk ya da kız çocuk olabiliyor. İşte küçük kardeşi olur, annesi ona bakmak zorundadır ve burada görev, ailenin geçimi çocuğa yüklenmiştir. Akabinde çocuk öksüz olabiliyor. Sonrasında babası çalışıyor ama yetmiyor. Oradaki çocuk da çalışmak durumunda kalabiliyor. Ya da sadece kardeşlerine bakmak zorunda kalıyor. Ya da babası direkt olarak o çocuğun eve artık belli bir yaştan sonra para getirmesi gerektiğine inanıyor. Ve bu nedenle bu çocuklar bir şekilde öyle ya da böyle çocuk işçi konumuna getiriliyorlar. Ve akabinde aslında bu durumu destekleyen noktalardan biri de o çocukların işte okulda tutunabilecekleri ya da okula devamlılıklarını sağlayabilecek yeterli sebeplerine bulunmaması. Bunun nihai sonucunda da o çocuk çok kolay bir şekilde, yani tereyağından kıl çeker gibi bir sözle, birkaç cümleyle çocuk işçi konumuna getirilebiliyor ne yazık ki. از دخواستم هر مدته رسپان و من کنه بشکله پری خالدگه مثل آف های فاتو و در hayal میکنه از دخواستم هم مدته okula بس sonra ateş. الواجبات على الشغل اجباري غصب عنها. لو ما هو اجباري ما بعتها بنتي على الشغل، يعني ببعتها على المدرسه. كل صبح يوم يبكي ماما بدي اروح على المدرسه، مثلا اخواتي عم بيروحوا على المدرسه ما راح اخذها شغلات. مثلا الورشات ما بياكلوا صغير يعني بغير محل انا عم بشتغل مثلا زلمه يعني كان اجبر شيء.
Aslında bu Aras, burada çocuk işçi olarak çalıştırılan pek çok çocuktan, belki de milyon tane çocuktan bir tanesi. Çünkü gerçekten çocuk işçilik durumu, özellikle Covid döneminden sonra bu her bir durum aslında Suriyeli çocukların okuldan kopuş sürecine birer kıvrımı. Her yaz tatili öncesinde çalışırken hatırlıyorum, sürekli olarak şunu düşünürdük. Acaba bu yaz tatilinde hangi çocuk çalışmaya başlayacak ve akabindeki eğitim döneminde okula bir daha devam etmeyecek? Veya işte Covid dönemi, Covid dönemi oldu, online oldu, acaba hangi çocuk yine okuldan kopmuş olacak? Çok net hatırlıyorum. 26 Şubat depreminden sonra yeniden online'a dönüldü. Hanelerde depremzedelerin gelmesiyle pek çok çocuk, pek çok hanenin sayısı ekstrem arttı. Çünkü depremzedeler İstanbul'a vesaire geldi ve o zaman hep şunu düşündük. Acaba hangi çocuk o ekstrem hane sayısından, mevcudiyet sayısı yüzünden işte yeterli gelir elde edilemediği için çalışmaya başlayacak ve akabine tekrar o okula tekrar dönmeyecek. Sürekli olarak her kırılım, yaşanan her olay, her çocuğun okuldan kopuşu için aslında birer adım, birer tehlike anlamına geliyor. Ve ne yazık ki belli STK'lar ya da sivil toplum kuruluşları ya da dernekler ya da vakıflar ya da cami cemaatleri ya da mahalle örgütü ne dersek diyelim bunlara tam anlamıyla kitlesel bir şekilde etki gücüne sahip değil ne yazık ki. Hepsi belli bir etki alanı derecesinde bunlara yardımcı olabiliyor. Asıl burada görev alması gereken, belli politika bazında mücadele etmesi gereken kişi devlet. Devlet burada bir politika üretir, bu politikayı kendi kamu kuruluşlarına dağıtır ve kamu kuruluşlarındaki pek çok personele bunu uygular. Uygulanmadığı takdirde, aile buna karşı çıktığı takdirde de cezai yaptırım uygulanır. Çünkü neden? Türkiye'nin anlaşmasına imza attığı Çocuk Hakları Sözleşmesi var, kendi kanunları var ve burada koruduğu çocuğun bazı hakları var. Ancak burada çocuk işçi hem okuldan kopuyor, işçi olurken hem akranlarıyla herhangi bir şekilde vakit geçirebilme süreci tamamen azalıyor. Sokakta çalışabiliyor, bir iş yerinde çalışabiliyor, ucube bir tekstil atölyesinde çalışabiliyor ya da dilenci olabiliyor ve bu noktada tüm tehlikelere açık bir hale geliyor. Her şeyi bırakalım, bir çocuğu çocuk yapan, oyun oynama hakkından ya da dinlenme hakkından, boş zaman geçirme hakkından dahi mahrum kalan çocuk kitlesinden bahsediyoruz burada. Bir tekstil atölyesinde çalışan çocuk tam olarak burada belirtildiği gibi hiçbir şekilde hava almayan, güneş görmeyen, çok yüksek sesin olduğu, genel olarak yetişkinlerin olduğu ve eğitimsiz yetişkinlerin olduğu, yani kaba, katı ve hemen her şeye bağırabilecek yetişkinlerin olduğu bir yerde aracı olarak çalışıyor. Yani ütücü değil, makineci değil, hiçbir şey değil, aracı. Onu oraya götürüyor, bunu buraya götürüyor, işte sürekli olarak bir koşuşturma halinde olmak istiyor. Ve bunu yapması beklenen yaş 12 yaş. Benim tanıdığım 5 yaşında bile aracı olan çocuklar vardı. 5 yaşından bahsediyorum bakın. Ve bu noktada o çocuğun orada tecavüze maruz kaldığını öğrenmiştik biz. Oradaki patronu ya da en basit senaryolarda o çocuklar sürekli olarak hakarete, bağırmaya ve kendi kişiliğini olumsuz etkileyebilecek pek çok söyleme maruz kalabiliyorlar. Ve aynı zamanda sokakta ya da bir dilencilik esnasında ya da bir yerde garsonluk yaparken her türlü mağduriyeti ve tehlikeye de açık konumda bulunduklarını söyleyebiliriz. Ve bu noktada geçtiğimiz günlerde Adana'da işte iş yerinde bulunan bir tekstil atölyesinde bulunan asansöre sıkışarak hayatını kaybeden bir çocuğumuz var 10 yaşında. Allah bilir kaç yıldır çalışıyordu bilmiyoruz bile. Ve bu noktada oradaki iş yerinin denetimsizliği nedeniyle asansör ayarları vesaire kontrol edilmiyor, asansör bozuluyor ve çocuk orada sıkışıyor. Tamamen denetimden muaf, uzak bir sistemden bahsediyoruz aslında. Bir iş kazası bu. Çocuk iş çalışıyor ve bir mülteci çocuk çalışıyor aslında. Burada devletin denetlemesi gereken aslında en basitinden 3 kol var. Ama burada ciddi bir denetim eksikliği ve akabinde bizim duyduğumuz yalnızca bir çocuk var. Duymadığımız eminim ki onlarca çocuk var ne yazık ki. Burada genel olarak toparlayacak olursam risklerden bahsedersek eğer, kayıp kuşak ve kayıp nesil riski. Aslında beni en çok korkutan ve üzen şey bu. Bu çocuklar hiçbir şekilde Türkçe öğrenemiyorlar. Bu çocuklar Arapça da öğrenemiyorlar. Yani işin en üzücü tarafı bu. Burada bir gün ülkelerine dönmek istediklerinde bu çocuklar ülkelerine bir tabela dahi okuyamaz. İşte hastaneye gittiğinde hangi polikliniğine gideceğini gösteren o tabelayı en basitinden okuyamaz bir şekilde oraya dönmüş olacaklar. Ve bu noktada tamamen kayıp bir nesil ortaya çıkıyor. Kendi deyimlerini, kendi atasözlerini, kendi edebiyatını, kendi tarihini ve geçmişinden bir haber, bunları herhangi bir şekilde öğrenmeyen ve en üzücü tarafı öğrenme hevesi de taşımayan çocuklar oluşuyor burada. Ve bu hem Türkiye açısından büyük zarar ama en çok da aslında kendi milliyeti açısından ve geri döndüğünü ülkesine katabileceği değerlerden yoksunluğu açısından beni çok üzüyor açıkçası.
Akabinde çocuk işçi, suça sürüklenen çocuk. Burada az önce bahsettiğimiz gibi çocuklar işte tekstil atölyelerine dilencilik yaparken sokaklarda, kağıt toplayıcılığı yaparken yine aynı şekilde sokaklarda, yazın ve kışın pek çok tehlikeye açık kalıyor demiştik. Buradaki tehlikelerden örneğin bir tane arkadaşı ondan haraç kesiyor. Ki bu kağıt toplayıcılar arasında çok fazla. Onun bölgesi, senin bölgen en azından bizim gördüğüm yerlerde böyleydi. Ve haraç kesiyor ya da cebinden parasını zorla alıyor. Akabinde bu çocuk kendi hakkını koruyabilmek için sokak üslubuyla bir savunma gerçekleştiriyor. O da ne? Yanında çakı taşımak, bıçak taşımak ya da bir şeyler çalmak ya da çırpmak. Arkadaşını görüyor, bunu kopyalıyor ya da kendisini savunmak için birine bıçakla saldırıyor. Ve bu da aslında o çocuğun suça sürüklenmesine sebep oluyor. Ya da madde bağımlısı çocuk oluyor. Dedik ya bir başarısızlık hissi var ama bu başarısızlık hissiyle bir insan içgüdüsüyle mücadele etmek durumunda. Başarılı olabileceği bir alan bulmak zorunda. Örneğin bu madde bağımlılığı arasında, bu gençler arasında edinebileceği bir başarı olsun. Akabinde çocuk madde bağımlılığına sürüklenmesi bir yana, madde bağımlılığını elde edebileceği maddeyi alabilmek için yine aynı şekilde suça sürüklenen çocuk konumuna geliyor. Annesini dövüyor, annesinden para çalıyor, dışarıdan çalıyor, bakkaldan çalıyor, onu dolandırıyor, bunu dolandırıyor. Aslında olaylar arasındaki silsileyi de biraz da göstermek ve görebilmenizi istiyorum. Akabinde çocuk gelin. Yine aynı şekilde bizim en korktuğumuz yaş aralığı. Yani 8. sınıftan liseye, o LGS geçiş süreci bizim kızların pıtır pıtır düştüğü, çocuk gelin haline geldiği o aralık işte. Yani biz yine aramızda konuşurduk LGS sürecinde acaba bu yaz hangi çocuğumuzun nişanlandığını, hangi kuzeniyle nişanlandığını öğreneceğiz diye. Ne yazık ki bunun hayatın birer gerçekliği yani bu alanda çalışıyorsak. Bu da aynı şekilde o çocukların tamamen eğitimden koparılıp yine aynı şekilde kayıp kuşak yetiştirebileceği bir silsileyi sürükleyen noktada yer alıyor aslında. Aidiyet karmaşası yaşıyor. Çocuk okulda herhangi bir şekilde ait olabileceği bir grup bulunmuyor. Ait olabileceği bir grup bulmuyor. Kendisini Türk de hissetmiyor ama kendisini belli olan da çok Arap da hissedemiyor. Yani Suriyeli de hissedemiyor. Çünkü orada hiçbir bağı yok. Ya burada doğmuş ya da oradaki hatırasındaki konular çok net değil. Belki de hatta hayatında daha çok Türkçe pop dinliyor. Yani Arapça müziklerdense en basitinden bir çocuk için, bir genç için Türkçe pop dinliyor. Anlatabiliyor muyum? Ve bu da o çocukta bir aidiyet karmaşası. Ben nereye ve kime aidim? Benim yerim tam olarak neresi karmaşasına sebep oluyor. Ve bu da zihinsel olarak pek çok noktada diğer konuları destekleyen, onlara sebebiyet veren bir silsile yaratıyor. Sonrasında da marjinalleşme. Çocuk aidiyetini bulamadığı zaman ve bir haksızlığa uğradığı zaman bunu doğal yollarla ya da öğretmenine söyleyerek ya da annesine söyleyerek ya da bir polise başvurarak çözemeyeceğini fark ettiğine ya da güven duymadığında ki bu çok normal. Direkt olarak kendi hakkını arama yoluna giriyor ve marjinalleştiğini görüyoruz. Bu her yaş aralığında da bulunuyor. Akabinde de söz konusu çocukların çocuk işçi olarak daha kalifiyesiz işlerde çalışması ve akabinde çok fazla para kazanamaması ve kendi geçimini de aynı oranda yoksullukla devam ettirmesi. Sonucunda da yoksulluk kültürünün aslında o toplum ya da o grup üzerinde derinleşmesine sebep oluyor. Ve bu bir silsile, birer örf adet olarak gidiyor. Örneğin o çocuğun babası ya da dayısı makineci, kendisinin hayali makineci olmak. Yani mesela 10 yaşında bir çocukla konuştuğumu hatırlıyorum. Hayalinden başlıyor ve dediğim gibi makineci olmak. Çünkü tam olarak o kültür, o alt kültürü göre yetişerek bu yoksulluk kültürünün ne yazık ki bir parçası olmuş oluyor. Bu noktada aslında Milli Eğitim Bakanlığı'na, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na pek çok şey söyledik ve üzerine düşen görevleri yapmadıklarını belirttik. Burada da bazı açıklamalar yer alıyor. Mesela Erdoğan geçtiğimiz günlerde Suriye'de bu Suriye rejiminin hakim olduğu yerlerde Türk bayrağına saldırı yapılmıştı. Ona yönelik olarak bayrağa uzanan elleri kırdığımız gibi ülkemize sığınan elleri de kırmayı biliriz gibi böyle çok popülist, asarız keseriz minvalinde bir açıklama yaptı. Tıpkı burada da belirttiğim gibi yani burada bu açıklamanın hayatta hiçbir karşılığı yok. Hiçbir gerçekçiliği de yok. Hiçbir mülteci Erdoğan böyle bir açıklama yaptı ve bizi koruyacak gibi bir düşünceye de sahip değil. Bir taşkınlık yapmasa da engel olabilir gibi de güvenli hissetmiyor. Yani iki taraf da birbirine karşı oldukça gergin ve güvensiz ve bu sadece milletin gazını almak için, o an bir popülist bir söylem oluşturabilmek için tamamen boş bir açıklama olarak karşımıza yer alıyor. Bir sonraki yani hiç kimse milletimize şekil şukul yapamaz. Yani bir bakanın bu ifadeyi kullanması tam olarak sokak
hani dolmuşçu ağzı bu. Yani dolmuşçu ağzı tam olarak ve gelip bunu bir İçişleri Bakanı'nın söylediğini görüyoruz. Ve bu noktada ben bir Suriyeli olsaydım empati kuruyorum ve düşünüyorum. Diyorum ki demek ki bu bakan böyle dedi. Bunların hiçbir haksızlığa uğradığımızda bizim arkamızda durmayacak. O zaman ben kendi hakkımı kendi aramamın yollarına bulmalıyım. Kendi hakkımı kendim arayayım. Ve bu da o insanların örgütlenmeye ve aynı zamanda marjinalleşmeye, çok daha sert ve açık tepkiler vermelerine sebep oluyor ne yazık ki ilerleyen süreçlerde. Son olarak teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.